Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Bir suyun damlaya damlaya koskoca kayaları nasıl şekillendirdiğini ya da küçücük bir kar tanesinin yuvarlandıkça nasıl devasa bir kar topu haline gelmesini, hatta çığ haline gelmesini. İşte finans dünyasında da, finansal özgürlük yolunda da böyle bir mucize var aslında. Bunun adı bileşik getiri. Finansal özgür olabilmek, zengin olabilmek, ek gelir alabilmek için ve bunları inşa edebilmek için aslında bilmemiz gereken, anlamamız gereken, kabul etmemiz gereken küçük bir mucize bileşik getiri. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bileşik getiri tamamen gerçek, bir hayal değil. Tam anlamıyla gerçek bir kavram. Şimdi size bir soru sorayım. Paranız sizin için çalışsa, siz uyurken dahi çalışsa ve her geçen gün daha da büyüse nasıl olurdu? Albert Einstein'ın bile dünyanın 8. harikası dediği, evrenin en güçlü kuvvetlerinden biri olarak nitelendirdiği bileşik getiri kavramı küçük birikimleri dahi çok büyük paralara dönüştürebilir. Ama nasıl? İlk önce bileşik getirinin gerçek olduğuna, bileşik getirinin var olduğuna, bileşik getirinin bir hayal ürünü olmadığına inanmak ve bu yola girmek. Tüm yapmanız gereken bu aslında. Kısacası paranızın siz uyurken dahi sizin için çalışmasını ve üzerine koymasını sağlamak. İşte bileşik getirinin asıl büyüsü bu bence. Bugün sizlerle zamanın ve sabrın bu gücü nasıl ortaya çıkardığını keşfetmeye çalışacağız. Eğer siz de hazırsanız bu mucizevi gücü anlatmaya çalışayım. Bu yolculuğa birlikte başlayalım. Herkese selamlar. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz girişten de anlayabileceğiniz üzere finansal özgürlük yolunda bileşik getirinin gücü. Bu video bu serimizin 3. ve son videosu olacak. Bence çok güzel bir video olacak. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları paylaşmayı, yorumlarınızda fikirlerinizi ve sorularınızı da yazmayı esirgemezseniz memnun olurum. Bunun için de şimdiden teşekkür ederim. Bileşik getiri dedik. Bileşik getiriyi basitçe açıklamak gerekirse biraz önce demiştim yani kazandığımız paranın da bizler için çalışması. Aslında en basit anlatımı bu. Birazcık daha detaya gireyim. Ana paramızın kazandığı getirilerin zamanla ana paraya eklenmesi ve bu toplam üzerinden tekrar kazanç sağlanması diyelim. Hemen kafanız karışmasın. Biraz önce de örnek vermiştim yani. Bir kar topu alın elinize. Yerde bu kar topunu yavaş yavaş yuvarlamaya başlayın. Bu kar topu büyümeyecek mi? Bileşik getiri aslında tam da bu. Yani kar topu etkisi. Parasal örnek verelim. Elinizde 10.000 lira paranız var ve bunu yıllık %10 getiri üzerinden çalıştırıyorsunuz. İlk yıl ne olacaktır bu para? 11.000 lira olacak. Yani 1.000 lira kazancımız olacak. Ancak ikinci yıla geçtiğimizde artık bu 10.000 lira üzerinden değil 11.000 lira üzerinden getiri sağlayacaksınız. Bunun üzerinden getiri elde edeceksiniz. Ve bu süreç tekrar devam edecek. Tıpkı kartopunun yuvarlanması ve büyümesi gibi. Belki bununla ikna olmamış olabilirsiniz. Hadi biraz daha detaylı bir örnek verelim. Küçük parayla uzun vadeli bir örnek verelim. Her ay 500 lira yatırım yapma gücünüz var. Ortalamayı da biraz düşük tutalım. %8 getiri yapalım. Bu parayı yıllık %8 getiri için kullanmaya başladınız. Ne bileyim bir fona yatırdınız, hisse senedine yatırdınız, katılım hesabına yatırdınız, katılım bankasına yatırdınız ya da faizle yatırdınız. Ve 30 yıl bu paraya hiç dokunmadınız. Her ay 500 lira yatırmaya devam ettiniz. Toplam birikiminiz yalnızca ana para üzerinden 180.000 lira olacak değil mi? Bakın tekrar ediyorum. Ayda 500 lira para yatırıyorsunuz. Yıllık %8 getiriyle ve 30 yıl boyunca bu işlemi devam ettiriyorsunuz. Yani toplamda 180.000 lira para yatırıyorsunuz. Ve bu para bileşik getiriyle çalışıyor. Sonuç ne? Sonucu size hemen söyleyeyim. Yatırdığınız 180.000 lira 745.000 lira olacaktı arkadaşlar. Evet, bu paralara ulaşabilirsiniz. Ve bunu sadece aylık 500 lirayla hesapladık. Bunu gücünüze göre 2.000 lirayla, 3.000 lirayla, 5.000 lirayla, 10.000 lirayla, 50.000 lirayla yaptığınızı düşünsenize. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Ama tekrar söyleyeyim, bu bir hayal değil, bir gerçek. Birazcık daha detaya girelim. Bileşik getiriye inanmanız için, inanabilmeniz için, bunun gerçek olduğunu anlayabilmeniz için. Bu öyle bir döngü ki arkadaşlar, küçük kazançların bile çok çarpıcı şekilde büyümesini sağlıyor. Yani kazancın kazanç elde etmesi. Ama bu sistemin anahtarları da var. En büyük iki anahtarı zaman ve sabır. Ne kadar erken başlarsanız ve birikimlerinize ne kadar uzun süre dokunmazsanız bileşik getirinin etkisi o kadar büyük olacaktır. Hani hep size aşılamaya çalışıyorum ya, uzun vadeli yatırım, aylık eklemeler, yıllık eklemeler, haftalık eklemeler, temettülere sakın dokunmayın, geri yatırın. Şimdi kafanızda çok daha iyi canlandı değil mi? Bana göre bileşik getiriyi anlamak, finansal özgürlüğe giden yolu anlamaktır arkadaşlar. Hatta belki de zenginliğe giden yolu anlamaktır. Peki siz bu gücü hayatınıza dahil etmeye hazır mısınız? Buna inanmaya hazır mısınız? Ya da bu gücü hayatınıza dahil edebiliyor musunuz? Bu sabra ve zamana sahip misiniz? Şimdi birçok kişi diyecektir ki o kadar yaşayacağımız ne malum? Evet,
Evet, o kadar yaşayacağımız malum değil. Öyle düşünecek olursak hiçbir şey yapmayalım, çalışmayalım, biriktirmeyelim, harcamayalım, yemeyelim. Bunu düşünerek yaşamak ve buna uygun yaşamak bence de günümüz şartlarında imkansız. Dinimizde bile öyle değil midir? Biz önlemimizi alırız, tevekkülü Allah'tan biliriz. Benim yaşam felsefem bu. Yoksa bu iş mandıra filozofluğuna döner. Öyle bir yaşamda dünyada şu an için eğer finansal özgür değilseniz imkansız. O iş bile parayla oluyor yani. Üzülerek söylüyorum ki ama gerçek bu. Finansal özgürlüğün tanımını ilk videomuzda yapmıştık. Ama yeni gelen arkadaşlar için şöyle bir hatırlatma yapayım. Finansal özgürlük hiçbir maddi kaygı duymadan yaşamaktır. İstediğiniz gibi yaşamaktır. İstediğiniz gibi derken çok zenginlik, her şeyi yapabileceğiniz anlamında değil. Siz bir plan belirlersiniz, bir hedef belirlersiniz. İşte ben finansal özgür olunca aylık şu kadar parayla geçinebilirim. Aylık bu kadar para bana yeterli olur ve ben bu hedefe ulaştığımda artık çalışmayacağım ya da yarı zamanlı çalışacağım ve finansal özgürlüğümü ilan edeceğim. Hepsi budur aslında. Şöyle bir örnek verecek olursak, bir işte çalışırken eğer finansal özgür olacak kadar paranız varsa istediğiniz zaman o işi bırakabilirsiniz. Dedim ya, finansal özgürlük gerçekten bir özgürlük. Maddi özgürlük. Maddi kaygıların olmadığı hayat biçimi, hayat tarzı. Herkes bunu seçecek diye bir kaide yok. Ama finansal özgürlük yolunda bileşik getiri gerçekten mucize ve çok önemli. Finansal özgür olabilmek için düzenli yatırımlar, birikimler yapmamız gerekiyor. Peki bunları yaparken neden bileşik getirinin gücünden faydalanmayalım? Bu hedefe ulaşmak için zamanın çok önemli olduğu günümüzde neden çok daha kısa yolu varken daha uzun yollara gidelim? Bileşik getiri gibi bir mucizeyi neden öğrenmeyelim? Neden kullanmayalım? Neden inanmayalım? Farkındaysanız hep size soru yöneltiyorum. Bunları oturun, düşünün, cevaplarını kafanızda yerleştirin. Herkes bunu yapacak diye bir kaydı yok. Yapabilecek diye de bir kaydı yok. Zaten herkesin yapabileceği bir iş değil. Ama asla hayal de değil. Finansal özgürlük yolunda bileşik getirinin gücü ve mucizesi dedik. Bu ikisi arasındaki bağlantıyı şimdi size birazcık paylaşmak istiyorum. Ne dedim? Zaman dedim, sabır dedim. Buna neler ekleyebiliriz? Pasif gelir ekleyebiliriz. Zamanın yanına tabii ki uzun vadeli yatırım ekleyebiliriz. Zaman faktöründen bahsedelim biraz. Bileşik getiri hemen öyle yatırıma başlar başlamaz, birikime başlar başlamaz sizin görebileceğiniz ya da sizin istediğiniz şekilde artacak bir yatırım şekli değil. Bir getiri değil. Zamanla etkisini gösterecek bir birikim. Yatırım ne kadar erken yapılırsa, ne kadar uzun süreli yapılırsa o kadar güçlü olacak bir birikim. Ama genelde belli ortalamaları vardır. Sizin yatırdığınız meblağa, sizin ekonomik gücünüze göre. 3 yılda da görmeye başlayabilirsiniz, 5 yılda da görmeye başlayabilirsiniz, 10 yıl sonra da görmeye başlayabilirsiniz. Ama paranızın sizin için para kazanmasını ve kartopu etkisini mutlaka göreceksiniz. Bakın, herkes için farklı farklı yıllar söyledim. Ama bu etkiyi mutlaka göreceksiniz dedim. Ne kadar güzel değil mi? İkincisi pasif gelir. Bileşik getiri faiz gibi, kar payı gibi, temettü gibi pasif gelir elde etmenizi sağlar. Bu da kişinin çalışmadığı halde gelir elde etmesine bir olanaktır. Eğer bu elde ettiğiniz gelir sizin için yeterli ise işte orada siz artık finansal özgürsünüzdür. Sabırdan bahsettim ve sabırın içine uzun vadeyi ekledim. Bileşik getiri çoğu zaman diyeyim uzun vadeli yatırımlarda etkisini çok fazla gösterir. Uzun vadeli yatırımlarda en iyi sonucu verir. Neden çoğu zaman dedim? Çok zenginsinizdir. 1 milyon yatırırsınız aylık. Paranızın sınırı yoktur. Bileşik getirinin gücünü çok daha kısa sürede görebilirsiniz. Uzun vadeli yatırım için de uzun vadeli bir planlama gerekir. Bir insanın finansal özgürlüğe ulaşabilmesi için istikrarlı, disiplinli, sabırlı bir şekilde bu plana da uyması gerekir. Kısacası bileşik getiri finansal özgürlüğe giden yolda çok önemli bir faktördür. Çok önemli bir rol oynar. Çünkü yatırımlarınızın zamanla kartopu etkisiyle büyümesi, artması sizlerin finansal bağımsızlığa ulaşmanızda veya ek gelir elde etmenizde çok büyük katkı sağlayacaktır. Hani biraz önce anlattım ya, aylık 500 TL yatırım yapsak %8 getiriyle 30 yıl biriktirsek ne kadar oluyordu? İşte o küçük yatırımların bile aslında günümüz için iyi paralar olacağını asla ve asla unutmamamız gerekiyor. Bileşik getiri iyi güzel anlatıyorsunuz da bunun gücünü arttıran şeyler var mı? Tabii ki var. Biraz önce bahsettiğim gibi zaman faktörü. Ne kadar erken yaşta başlarsanız o kadar iyi. O kadar büyük bir birikim elde edersiniz. O kadar büyük paranız olur. İkinci maddemiz bence çok önemli maddelerden biri düzenli katkı yapabilmek. Her ay olabilir, her yıl olabilir, her hafta olabilir. Ben genellikle aylık yöntemi tercih ediyorum. Ama bu benim yatırım tercihim. Kanun değil, bunu da söyleyeyim. Kısacası düzenli katkı yapmak bileşik getiriyi hızlandırır. Hem de inanılmaz derecede hızlandırır. Bu yatırıma ara vermek de aynı şekilde bileşik getiriyi yavaşlatabilir. Hatta bu büyümeyi yavaşlatacağı kesindir. Sabır ve disiplin dedik, uzun vadeden bahsettik. Hani dedim ya orada, herkesin parasına göre, ekonomik durumuna göre bileşik getirinin gücünü
görmeye şu senelerde başlayabilirsiniz diye. Onlar da bir kanun değildi. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama sabır ve disiplin, düzenli katkı ve iyi bir portföyle ya da iyi bir yatırımla bileşik getirinin gücünü ama öyle ama böyle mutlaka göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu hayal ürünü değil, bu bir gerçek. Bu yolda hatalar yapabiliriz. İnsanız. Bu hatalardan kaçınmak için nelere dikkat etmeliyiz? Hata derken bileşik getirinin gücünü zayıflatacak şeylerden bahsetmek istiyorum. Yüksek masraf ve komisyon oranları. Bu soru son zamanlarda çok fazla sorulmaya başladı. Nedenini de tahmin edebiliyorsunuz. Aracı kurumlar çok komik bir isimle yıllık bir paralar alacaklarını söylediler. Aynı zamanda aracı kurumlara komisyonlar ödüyoruz. Bakın damlaya damlaya göl olur sözü gerçekten burada ortaya çıkıyor. Binde bir komisyon olan bir aracı kurumla binde iki komisyon olan bir aracı kurum arasındaki komisyon farkı bile bu kesecekleri hesap ücretleri bile sizlerin büyüme hızını değiştirebilir. Özellikle komisyon tarafından bakmak istiyorum. Eğer yüklü alımlar yapıyorsanız komisyon sizi çok etkileyecektir. Peki hocam ne yapacağız? Çok basit. Gireceksiniz internete. Aracı kurumların listesine bakacaksınız. Alacaksınız telefonu elinizde. Kağıdı kalemi önüne koyacaksınız. Şu aracı kurum arandı. Komisyon bu kadar teklif etti. Şu kadar işlem yaparsam aylık bu kadar teklif etti. Şunu bedava verdi. Yıllık hesap ücreti almayacağını söyledi. Bunları önünüze dökeceksiniz ve sonra bu toplam konuşmanızı düşüneceksiniz. Size en yakın gelen, size en yakın konuşan, size en garantili gelen, içinize sinen aracı kurumla çalışmaya başlayacaksınız. Hepsi bu. Bu gücü zayıflatacak ikinci etki. Erken çekim yapmak. Yani bu yatırımın içinden belli oranda paraları sürekli çekmek. Erkenden çekmek. Ya nasıl olsa birikiyor deyip çekmek. Ya da şeytana uyup ya ben şunu alayım bu paradan çekeyim deyip çekmek. Gerçekten ihtiyacınız varsa yapacak bir şey yok zaten. O ayrı. Erken çekimden kastım gerçekten hayatı önem taşımayan şeyler için bu paranın içinden sürekli tırtıklamak diyeyim. Bu sizin büyümenizi kesintiye uğratacaktır. Sabırlı olun ve uzun vadeye odaklanın. Bununla ilgili zaten bir sürü video var kanalda. Üçüncüsü, gereksiz riske girmek. Bileşik getiride en önemli şey tutarlılıktır. Biraz önce de bahsettim zaten. Bu bileşik getiriye daha fazla katkı yapacağım derken diğer taraftan riskli yatırım yaparak kazançlarınızı arttırmaya çalışmamalısınız. Çünkü kaybedersiniz büyük ihtimalle. Siz bileşik getirinize odaklanın, yatırabildiğiniz kadar yatırın, riskten uzak durun ve ayaklarınızı uzatıp paranızın sizin için çalışmasını izleyin. Bu yatırımda bizi etkileyen başka faktörler var mı? Tabii ki var. Getiri oranı ve tasarruf oranı gerçekten fazlasıyla önemli. 1 puanın bile çok büyük farkı vardır arkadaşlar. %5 ile %6 arasında bile çok büyük fark vardır. Kendiniz hesabını kitabını yaparak bunları da anlayıp zihninize yerleştirebilirsiniz ki bence böyle yapmalısınız. Tasarruf dedik. Tasarruf miktarının önemi dedik. Büyüklerimiz boşuna dememişler değil mi? Ne kadar para o kadar mama diye. Bileşik getiride de tasarrufun büyüklüğü tıpkı bunun gibi. Ne kadar çok para o kadar çok bileşik getiri. Buna ek olarak kendi hayatımızda da yapacağımız küçük tasarrufların hepsini birlikte topladığımızda ne kadar büyük rakamlar edeceğini bir önceki videoda da size anlatmaya çalışmıştım. Ve bileşik getirinin gücü için ne kadar para arttırabilirsek, ne kadar para ayırabilirsek o kadar iyi ve hızlı büyüyeceğimizi şimdi burada bir kez daha söylemek istiyorum. Bir de bu bileşik getiri yatırım araçları içinde değerlendirelim. Bunlardan biri hisse senetleri, daha doğrusu temettü hisseleri. Hisse senedi yatırımı bileşik getiriyi en iyi şekilde kullanabileceğimiz araçlardan biridir. Tabii temettü hisselerinden, temettü ödeyen hisselerden bahsediyorum. Bunlar için konuşuyorum. Buradan elde ettiğimiz temettüleri hedefimize ulaşıncaya kadar bunlara dokunmayarak, bunu tırtıklamayarak geri yatırdığımız zaman bileşik getirinin gücünden fazlasıyla faydalanmış olacağız. Nasıl? Hissenin kendi performansı olacak. Biz temettüleri alıp geri yatıracağız. Düzenli katkı sağlayıp aylık alımlar yapacağız. Üçü birleşecek ve eskiden Voltron diye bir çizgi film vardı. Benim yaşımda olanlar bilirler. Onlar 5 robotlu sanırım. Burada 3 robot birleşip bileşik getiriyi oluşturacak. Voltron'un gücünü oluşturacak. Ve kazancımız yıllar geçtikçe hızlı artmaya, katlanmaya başlayacak. İkinci seçenek yatırım fonları. Yatırım fonlarını ben çok tercih etmiyorum. Yatırım fonları kötüdür demiyorum. Kazandırmaz demiyorum. Benim tercih etmememin sebebi kendim yönetebileceğim bir portföy için başkasına yönetim ücreti ve bir takım başka giderler adı altında ücret ödemek istemiyorum. Tek sebebi bu arkadaşlar. Başka hiçbir sebebi yok. Vergi yok diye konuşacaksınız.
mısınız? Evet, vergi yok. Bunun da farkındayım. Ama çok ince hesaplar yaptığınız zaman bedelsizleri, aldığınız temettü oranlarını işin içine kattığınız zaman benim hesaplarıma göre alınan yönetim gider ücretleri ve diğer giderler adı altında alınacak ücretler stopajdan daha yüksek tutuyor. Diğer bir sebebi de tabii ki getiri. Evet, çok güzel kazandıran fonlar var. Çok güzel kazandıracak fonlar da olacaktır. Ama ben bileşik getirinin gücüyle birleşen bir temettü portföyünün hiçbir yatırım varlığının geçebileceğini düşünmüyorum. İnanmıyorum. Yaptığım hesaplamalarda bana hep bunu gösteriyor. Bu da kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. İsteyen istediği hesabı yapar. İsteyen istediği şeye yatırımını yapar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yatırım fonlarında da nasıl bileşik getiriyi kullanacağız? Her ay düzenli alımlar yapacağız. Oradan aldığımız temettüleri de oraya yatıracağız. Hisse senetleriyle çok benzer. Vergi alınmayan yatırım fonlarının %90'ı zaten hisse arkadaşlar. Senin benim aldığımız hisseler. Ama sabit bir portföy değil. Benim kafama uymayan bir yapısı da bu. Ama dedim ya, herkesin tercihi kendine. Herkes zaten kendisi karar vermelidir. En doğrusu budur. İkincisi mevduat ve tahviller. Yani banka mevduatları ve tahviller. Bileşik getirinin gücünden yararlanabileceğimiz diğer bir yöntem. Biliyorsunuz günümüzde faizler çok yüksek. Şu anda düzenli faiz ödemesiyle bunu başarabilirsiniz. Ama şu anda diyorum, bakın üzerine basa basa söylüyorum. Bu durum her zaman söz konusu olmayacak. Olmuyor da zaten. Uzun vadeli tahvillerle bu işi yapabilirsiniz. Çok uzun vadeli tahviller var biliyorsunuz. Buradan gelecek olan gelirleri tekrar buralara yatırıp bileşik getirinin gücünden faydalanabilirsiniz. Evet, bileşik getiriyle ilgili bildiklerimi, bana göre önemli olan yönlerini sizlere anlatmaya çalıştım. Ama şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Bir yerden başlayın. Çünkü özellikle günümüz şartlarında emekli olmanın zorluğunu, hadi olduğumuzu farz edelim, aldığımız maaşların durumunu, ev almanın, araba almanın artık ne kadar zorlaştığını, alacağımız emekli ikramiyesinin varsa eğer ne kadar cüzi rakamlar kaldığını göre bunları yaşaya bence yatırım yapmamak, bunu yaparken de bileşik getirinin gücünden faydalanmamak hataların en büyüğüdür diyebilirim. Videonun başında söylemiştim size gerçek örnekler de göstereceğim diye. Şimdi ekrana geçelim. Size gerçek veriler, gerçek örnekler göstereyim ki bileşik getirinin gücüne inanın, anlayın diye. Hadi hep beraber geçelim ekrana. Bunun için nereye geldik arkadaşlar? Tabii ki temettücü.com sitesine geldik. Bu site tamamen ücretsizdir, bilginizde. Burada çok rahatlıkla birkaç veri girerek hesap yapabiliyorsunuz. Buradan da bu siteyi yapıp bizim ücretsiz olarak kullanmamızı sağlayan Ahmet Batıkan kardeşime tekrardan teşekkür ediyorum. Hemen çok fazla lafı uzatmıyorum. Bileşik getirinin gücünü sizlere gerçek verilerle göstermek istiyorum. Tabii bunu hisse senedi üzerinden yapacağım. Ve bunları herkesin bildiği hisseler üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Sokaktaki çocuğa bile sorsanız bileceği hisseler üzerinden göstereceğim. Bunlardan biri Ford değil mi? Ford Otomotiv. Tarihi 10 yıl geriye atalım. 2015'in 16 Ocağı'na gidelim. Aylık birikimi seçelim ve buraya sadece 100 lira yazalım. Bakın 2015 yılının 16 Ocağı'nda 100 lira yatırımla Ford Oto'ya yatırım yapmaya başladığımızı farz edelim. Bu 100 lira bugünün parasıyla da 1072 liraymış arkadaşlar. Yıllık enflasyon oranına göre arttırdığımız zaman bu parayı. Yani günümüz için 1072 lira çok büyük bir para değil. O zaman için 100 lira yine çok büyük bir para değil. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bakın burada temettü ile lot alımı var ve alımları enflasyon oranında yıllık arttır seçeneği var. Bu ikisini de seçeceğiz. Özellikle temettü ile lot alımını seçeceğiz ki bileşik getirinin gücünden, o kartopu etkisinden faydalanalım. Ne dedik? Hissemiz Ford Otomotiv dedik. 10 yıl önce bugüne gittik dedik. Bugünün tarihi zaten otomatik geliyor. Aylık 100 lirayla yatırıma başladık. Bu iki kutucuğu seçtik. Hesaplaya bastık. Şimdi duruma bakalım. Yatırılan toplam tutar, yani aylık 100 lirayla başlayıp 1072 lirayla sonlanan yatırımın toplam tutarı bugüne kadar bizim yatırdığımız para 36.819 liraymış. Bakın şimdi bileşik getirinin gücüne bakın. Bunun enflasyona göre olması gereken değerde 127.233 liraymış. Peki bu para ne olmuş? 318.288 lira olmuş 10 yıl içinde. Peki dolar bazında o zaman için biz ne yatırmışız? Yani bugüne kadar toplam ortalama dolar bazında ne yatırmışız? 3.666 dolar yatırmışız. Enflasyona göre bugünkü olması gereken değer 4.531 dolarmış. Bizim 318.288 liramız 8.967 dolar yapıyormuş. Yani hem enflasyonu yaklaşık 3'e katlamışız. Dolar bazında olan enflasyonu da yaklaşık 2'ye katlamışız. Bileşik getirinin gücünü görebiliyor musunuz? Bunu bir de şu şekilde hesaplayalım. Aylık olarak evet alımlara devam ettik ama bu 100 lirayı hiç arttırmadık. Hep 100 lira yatırdık. Bugün daha 100 lira yatırdık. O zaman ne çıkıyor? O zaman da sadece aylık 100 lirayla o günden bugüne 11.646 lira para yatırmış olacağız. Bizim paramız 211.584 lira olacak. Bakın alımları enflasyon oranında arttırmayla
hiç arttırmama arasında bile 100 küsür bin lira fark var arkadaşlar. İşte bileşik getiri böyle bir şey. Bileşik getirinin gücü böyle bir şey. Küçücük paraların ne kadar devasa boyutlara ulaştığını görebiliyor musunuz? 100 lirayı 10 yıl boyunca yıllık enflasyona göre arttırdık altı üstü ve bu küçücük rakamlar, bu arttırdığımız küçücük rakamlar, tasarruflar bize 100 bin lira daha fazla para kazandırdı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Evet, bileşik getiri dünyanın 8. harikası. Bu kesin. Ama bileşik getiri için seçtiğimiz hisse, tasarruf miktarımız, hissenin kendi getirisi, aynı zamanda temettü verimi, bizim aylık olarak ekleyeceğimiz tutarlar, hepsi bunun için çok önemlidir. Doğru mudur diye sorarsanız evet, çok doğru diyebilirim. İnşallah size böyle düşündürtebilmişimdir. İnşallah bileşik getirinin gücünü size iyice anlatabiliyorumdur. İnşallah bu gücü size aşılayabiliyorumdur. Eğer bunu birazcık da olsa başarabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi sizden bir isteğim olacak. Hem de fikir alışverişi yapmış oluruz. Belki okuyan arkadaşlarımız da bunlardan çok fazlasıyla faydalanabilir. Ben size bileşik getiriyi, yöntemlerini, yatırım türlerini anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Sizce bileşik getiri en etkili şekilde nasıl kullanılabilir? Ya da bizler bunu en etkili şekilde nasıl kullanabiliriz? Ya da ilk yatırımınızı ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? Ya da ne zaman yaptınız? Ya da aklınıza gelen başka şeyler. Bunlarla ilgili yorumlarınızı çok merakla bekliyorum. Tabii saygı, sevgi çerçevesinde ve yatırım tavsiyesi olmadan diyelim. Bu videoda göstermiş olduğum şirketler de kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunun da bilgisini vereyim. Bileşik getiri zenginliğe giden yolda, finansal özgürlüğe giden yolda dünyanın 8. harikası olan gerçekten mucizevi bir kavramdır. Ancak bu süreç sabır, disiplin, doğru yatırım kararları ve doğru tasarruf yöntemleri gerektirir. Ben de size bugün bileşik getirinin neden finansal özgürlüğe gitme yolunda önemli bir rol oynadığını, belki de zenginliğe gitme yolunda neden önemli bir rol oynadığını, bunun için neden önemli bir araç olduğunu kendi çapımda, kendi çerçevemden, kendi perspektifimden anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yarayan, güzel bilgilerle dolu bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.